Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimiz asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Kızılcık Şerbeti 4. sezonunu öyle heyecanlı bir sezon finaliyle noktaladı ki final biter bitmez herkesin aklında tek bir soru kaldı. Yeni sezonda bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Çünkü dizimiz sadece ekranda yaşananlarla değil, kamera arkasındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un yaptığı açıklamalar da bu sürecin en çok konuşulan tarafı oldu. Faruk Turgut, dizinin bitebileceği yönünde açıklamalarda bulununca doğal olarak Kızılcık Şerbeti hayranları büyük bir endişe yaşadı. Biliyorsunuz ki Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, test sonucu pozitif çıktığı için dizi ekibinden çıkarılmış ve yerine başka bir oyuncu gelmişti. İzleyici bu değişime alışmaya çalışırken bu kez Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in de testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası yapım ekibinin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Çünkü burada mesele sadece Nilay'ın dizide kalıp kalmaması değildi. Feyza Civelek'in dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olması konuyu daha hassas bir noktaya taşıdı. Faruk Turgut da yaptığı açıklamada eğer kanal tarafından böyle bir şey istenirse dizinin dahi bitebileceğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Neyse ki sonrasında senarist Melis Civelek daha net bir açıklama yaptı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını, kanal tarafından Feyza Civelek'in vedası istense bile diziyi yazmaya devam edeceğini, aile hayatıyla kariyerini birbirinden ayrı tuttuğunu söyledi. Bu açıklama izleyiciyi biraz rahatlatsa da perde arkasındaki fırtınayı da göstermiş oldu. Biz şimdi dönelim yeni sezon gelişmelerine. İlk olarak Salkım'la videomuza başlayalım. Faruk Turgut yaptığı açıklamada Salkım karakterinin önümüzdeki sezonda dizimizde olacağını açıkladı. Bu da sezon finalinde balkondan düşen Salkım'ın hikayesinin bitmediğini gösteriyor. Salkım, balkondan düşmesinin ardından apar topar hastaneye kaldırılacak. İlk etapta herkes onun hikayeden çıkacağını düşünse de korkulan olmayacak gibi duruyor. Ancak burada asıl mesele Salkım'ın bundan sonra nasıl birine dönüşeceği olacak. Ben yeni sezonda çok daha tehlikeli, çok daha öfkeli ve çok daha hesap soran bir Salkım izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Salkım kolay geri çekilen, yaşadıklarını içine atan ya da sessiz kalan bir karakter değil. Balkondan düşmesiyle beraber kendisini mağdur görecek ve bu mağduriyet hissi onu daha da sertleştirecek. Özellikle Çimen ve Başak'a karşı büyük bir cephe alacağını düşünüyorum. Evde artık taraflar çok daha net bir şekilde belli olacak. Bir tarafta Salkım'ın öfkesi, diğer tarafta Çimen ve Başak'ın kendi savunmaları derken evin içinde adeta bir savaş başlayacak. Salkım'ın dönüşü de yeni sezonun ilk bölümlerinde bu çatışmanın ana damarlarından biri olabilir. Burada Çimen karakteriyle ilgili de önemli bir gelişme var. Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen diziden ayrıldı. Ancak Çimen başka bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Bu durum ilk başta garip gelebilir ama Kızılcık Şerbeti'nde artık esas olan hikaye. Yapımcının açıklamaları da bunu destekler nitelikte. Bu yüzden Çimen'in yeni yüzüyle hikayede kalması özellikle Salkım ve Başak tarafındaki gerilimi devam ettirmek için önemli olacak. Ben Salkım ve ailesi hikayesinin yeni sezonun ilk sürecinde güçlü şekilde devam edeceğini ancak sezon boyu uzamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen daha önce Kızılcık Şerbeti'nde sıkça gördüğümüz gibi sezon arasında ya da ilk büyük dönemeçte nefes kesici bir bölümle Salkım ve ailesinin hikayesi son bulacak. Ama bu noktaya gelene kadar Salkım'ın evde taşları yerinden oynatacağını düşünüyorum. Gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Yeni sezonda Kıvılcım için en ağır gelişmelerden biri annesi Sönmez'i kaybetmesi olacak. Yapımcı Faruk Turgut, Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan ile bütçelerde anlaşılamadığını ve oyuncunun diziden ayrıldığını açıkladı. Sönmez'in yokluğu Kıvılcım'ı derinden sarsacaktır. Çünkü Sönmez sadece Kıvılcım'ın annesi değildi. Aynı zamanda onun zor zamanlarında sırtını dayadığı, ailesinin duygusal merkezinde duran ve gerektiğinde herkese gerçekleri söyleyen bir karakterdi. Kıvılcım zaten Ömer'le yaşadığı ayrılık sürecinde yeterince yıpranmışken annesinin yokluğu onun için de büyük bir boşluk açacak. Fakat dizimiz Kıvılcım'ı tamamen yalnız bırakmayacak. Sönmez yerine bu kez Devrim Ala hikayeye dahil olacak. Değerli tiyatro oyuncusu Laçin Ceylan, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı. Ceylan'ın yeni sezonda Kıvılcım'ın halası Devrim rolüyle hikayeye dahil olacağı öğrenildi.
Ben bu karakterin Kıvılcım'ın zor sürecinde ona destek olacağını ve Sönmez'in destek verici rolünü bu kez Devrim Ala'nın alacağını düşünüyorum. Tabi Devrim Ala Sönmez'in birebir aynısı olmayacaktır. Daha keskin ve daha güçlü bir karakter olarak Kıvılcım'ın hayatına girebilir. Kıvılcım dağıldığı anlarda onu toparlayan, gerektiğinde yanında duran ama gerektiğinde ona zor kararlar aldıran biri olabilir. Bu yüzden Devrim Ala'nın gelişi Kıvılcım'ın yeni sezon yolculuğunu şekillendirmek için de önemli olacak. Bunun yanı sıra Kıvılcım'a partner olarak lider karakteriyle Murat Aygen diziye dahil olacak. İşte asıl dengeleri değiştirecek gelişmelerden biri de bu. Kıvılcım ve Ömer ayrılığı devam ederken liderin Kıvılcım'ın hayatında önemli bir yere sahip olacağını ve buradan bir aşkın doğacağını düşünüyorum. Kıvılcım'ın Ömer'den sonra hayatına birini alması kolay olmayacaktır. Çünkü Ömer onun için sıradan bir aşk değildi. Çok kırıldılar ama yine de birbirlerinin hayatında kaldılar. Ancak yeni sezonda Kıvılcım artık sadece geçmişe bakarak yaşamak istemeyebilir. Kendisi için yeni bir sayfa açmaya çalışabilir ve lider de tam bu noktada devreye girebilir. Ömer ise Hilal'le ilişkisini sürdürürken Kıvılcım'ı liderden kıskanacak. Ben Ömer'in Kıvılcım'ı gerçekten geride bırakabileceğini düşünmüyorum. Kıvılcım'ın hayatında lideri gördükçe içindeki kıskançlık yeniden ortaya çıkacak. Aynı zamanda lider karakteri Ömer'in birlikte olduğu Hilal'in abisi. Hayatlarındaki yeni insanlar sayesinde sık sık aynı ortamlarda karşı karşıya gelecekler. Bir tarafta Kıvılcım ve lider yakınlaşması, diğer tarafta Ömer ve Hilal ilişkisi derken bu dört karakterin aynı hikayede buluşması eski defterleri yeniden açabilir. Ömer'in lideri kıskanması, Kıvılcım'ın da Ömer'in Hilal'le olan ilişkisini görmesi ikisi için de kolay olmayacak. Üstelik liderin Hilal'in abisi olması işleri daha da karışık hale getirecek. Bakalım bunca zorluğu atlatan bu ikili tekrar bir araya gelebilecek mi? Yoksa Kıvılcım ve Ömer bu kez gerçekten kendi yollarına mı gidecek? Ben açıkçası Kıvılcım ve Ömer'in hikayesinin tamamen bittiğine inanmıyorum. Aralarına yeni insanlar girse de geçmişin yükü ve yarım kalan duygular onları bir şekilde yine karşı karşıya getirecektir. Ama yeni sezonda bu kavuşma kolay olmayacak. Önce kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar, yeni aile bağları ve büyük yüzleşmeler yaşanacak. Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hem kamera arkası krizleriyle hem de hikayedeki büyük kırılmalarla yine çok konuşulacak gibi duruyor. Salkım'ın intikam duygusu yeni sezonu sadece aşk üçgenleriyle değil, ailelerin birbirine karışan hesaplarıyla da izleyiciyi ekrana bağlayacak gibi duruyor. Özellikle ilk bölümlerde herkesin sakladığı öfkenin tek tek ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bence Çimen'in yeni yüzü, Başak'la başlayacak cepheleşme, Sönmez'in yokluğu, Devrim Ala'nın gelişi, liderin Kıvılcım'ın hayatına girmesi ve Ömer'in vereceği tepki derken bizi oldukça hareketli bir sezon bekliyor. Sizce Kıvılcım ve Ömer yeniden bir araya gelmeli mi? Yoksa Kıvılcım artık liderle yeni bir sayfa mı açmalı? Salkım yeni sezonda herkesi karşısına alıp büyük bir savaş mı başlatacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.